Daha videonun başında uyarıyorum bak, sonra demedi demeyin. Bugün sadece ve sadece tek bir şarkıdan bahsedeceğim. Aslında bunu daha önce de yapmıştım hatırlarsanız. Vivaldi'nin 4 mevsiminden Yaz Konçertosu'nun 3. kısmından bahseden bir tane video yayına vermiştim. Çok da fazla izlenmedi. Daha doğrusu herhalde çok da fazla bilgi aktaramadığımdan olsa gerek pek fazla ilgi görmedi. Ama hayatta bazı şeyler vardır. Sadece sizi heyecanlandırır. Bir de sizin gibi düşünen birkaç kişiyi daha. İşte ben arada sırada böyle şeyleri de paylaşmak istiyorum müsaadenizle. İşte bugün sizler için seçtiğim şarkı bu kez klasik müzik kategorisinden değil ama yine de bir klasik. Bir rock klasiği. ...6 Eylül 1968'de Eric Clapton adında bir gitarist Londra'daki Abbey Road stüdyolarından içeri girdi. Bir ay kadar önce çok sevdiği dostu George'a kırmızı bir gitar hediye etmişti. Lucy. İşte az önce girdiği stüdyoda o gitarla bir de solo yapmasını rica etmişti dostu George. Ve George'un grubu birlikte yeni albümleri olan White yani Beyaz albümünün kayıtlarını yapmaya başlamıştı. George kendi yazdığı şarkının gitar kısımlarını bir türlü istediği gibi çalamıyordu, bir türlü içine sinmiyordu ve grup arkadaşlarından John ve Paul de onun kendisini yeterince zorlamadığını düşünüyordu. George bir anlamda kendi etmiş, kendi bulmuştu diyebiliriz çünkü yazdığı şarkının adı While My Guitar Gently Weeps idi. Yani gitarım usulca ağlarken. Böyle bir şarkının kaydı için Beatles grubu bile kendisini yetersiz hissedince akıllarına gitarı ağlatabilen birisini çağırmak geldi. Eric Clapton daha geçen ay hediye ettiği gitarı Lucy'yi eline aldı ve şarkının solo partisyonunu çalmaya başladı. Bir rock klasiği doğmuştu. Hikayemize tam da bu noktada bir ara vermek istiyorum. Sizlerde de oluyor mu bilmiyorum ama bazı şarkılar bende resmen takıntı haline geliyor. Eskiden bunu daha çok yapardım. Çok sevdiğim bir şarkıyı defalarca arka arkaya dinlemek. Şimdilerde bunu aynı şarkının farklı versiyonlarını dinleyerek de yapmaya başladım. Bu şekilde tekrarlarla onu ruhumun daha derinliklerinde hissedebildiğimi fark ediyorum. Bir de seçtiğiniz şarkının sağlam bir temeli varsa onu gerçekten özümsemeye başlıyorsunuz. Hangi enstrümanla çalınırsa çalınsın. Hangi türde icra edilirse edilsin. Her seferinde her bir tekrarda her defasında ayrı bir lezzet. Aynı şeyi defalarca dinlemek. Ustalardan.
gitarın ustalarına. Gitarı gerçek anlamda, kelimenin tam manasıyla ağlatanlardan. Nedense bunu dinlerken aklıma rahmetli Asım Can Gündüz geldi. Şimdilerde onun oğlu Evrencan da kendisinin izinden gitmeye çalışıyor. Ve çok da güzel bir YouTube kanalı var. I look at the world and I know it says it's turning. While my guitar gently weeps. Hikayemize geri dönelim. Beatles'ın en sessiz sakin üyesine. George Harrison. Bu şarkıyı annemin evinde yazdım diyor. Yeni bir şarkı yazmak için ilham ararken aklına dünyanın en eski kehanetler kitabı geliyor. Hatırladınız mı? 2017'nin ilk gününde size bu kitaptan bahsetmiştim. I Ching, Değişimler kitabı olarak da bilinir. İnsanlar binlerce yıldır bu kitabın bilgeliğinden faydalanarak seçimler yapmaya, kararlar vermeye çalışıyorlar. İşte George da aradığı ilhamın o kitabın içinde bir yerlerde olduğuna karar verir. Kitabı eline alır, rastgele bir sayfa açar ve gördüğü ilk kelimeleri okur. Gently weeps, yani usulca, güzellikle, nazik bir şekilde gözyaşı döker, ağlar. Muhtemelen 61. heksagramın olduğu bölümü açmıştır. Daha sonra şarkıyı yazdığı o anı şöyle anlatır bizlere. Batı'da biz tesadüf diye bir şeyden bahsederiz, öylesine olan şeylerden. Oysa Doğu'da başımıza gelen her şeyin bir anlamı olduğuna inanılır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyin bir amacı vardır. While My Guitar Gently Weeps şarkısı bu teori üzerine bir çalışma. Açtığım kitabın içinde gördüğüm ilk şey üzerine bir şarkı yazmaya karar verdim. Tam o anda, o zamanda. Kitabı açtım, Gently Weeps kelimelerini gördüm, kitabı bıraktım ve şarkıyı yazdım. Neden kimse sana söylemedi bilmiyorum. Aşkı nasıl ortaya çıkaracağını, birisi seni nasıl kontrol etti bilmiyorum. Seni satın aldılar ve sattılar. While my guitar gently weeps. İşte bu sözler bir insanın kontrol ettiği tellerden çıkan melodiyle birleşiyor. 2006'da Cirque du Soleil bu melodilere bir de görsellik katmanını ekledi. Kağıt üzerindeki notaları onların arasındaki kelimeleri canlandırdı. I look at you all, see the love that's sleeping. Çizgilerle anlattı bu kez aynı hikayeyi. Gently weeps. Dünyaya bakarım ve döndüğünün farkına varırım. Gitarım
usulca ağlarken. Şüphesiz her hatayla birlikte bir şey öğreniyor olmalıyız. Gitarım hala usulca ağlarken. Tüm bu versiyonlar içerisinde benim en çok sevdiklerimden bir tanesi stop motion olarak gerçekleştirilen bir animasyon filmi için yapıldı. Kubo. If you must blink, do it now. Uzak Doğu'dan bir hikaye anlatıcısı, bir ozan. En büyük gücü kelimelerinde. Pay careful attention to everything you see and hear, no matter how unusual it may seem. And please be warned, if you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant, Ve bir de 3 telli enstrümanında. will surely Şamisen. Az çoktan fazladır. Şamise'nin gitardan da az teli var. Sadece 3 tane. İşte o 3 tel bu şarkıyı çaldığında çok daha usulca ağlamaya başlıyor. Şarkının bu versiyonunu dinleyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Hani Eric Clapton'ın hediye ettiği gitardan bahsetmiştim ya, Lucy. I look at you all, see the love. George Harrison bu şarkıyı o gitarla besteledi ama bir türlü içinden geldiği gibi, dilediği gibi çalamayınca onu sahibine geri iade etti ve onunla birlikte çalınca başarılı oldu. Aslına bakarsanız şarkının sözleri de bir çeşit hediyeydi. Ona Doğu'nun bilgeliği tarafından hediye edilmişti. İşte bu versiyonda gitardan da sade bir Doğu enstrümanıyla, şamizenle icra edilince sanki daha bir anlamlı hale gelmiş oldu. Tüm sanat eserlerinde olduğu gibi bu şarkının da pek çok anlamı olabilir. While my guitar gently weeps. Ne kadar derine gideceğiniz tamamen sizin algınızla alakalı bir şey. Onu anlamlandırırken sanatçıdan bile öteye gidebilirsiniz. Sanırım George bu şarkıyı yazarken gitarı bir çeşit metafor olarak kullandı. Çünkü kelimelerin içerisinde gitar gördüğünüz yere insanlığı yerleştirdiğinizde çok daha geniş bir okuma yapabiliyorsunuz. Sanırım gitarım usulca ağlarken derken insanlığın ağladığından bahsetti bize. Nasıl değiştiğini bilmiyorum. Çok yanlış yola saptın. Nasıl alt üst oldun bilmiyorum. Alt üst olmuş insanlık için hala bir umut var. Şarkının hem en başında hem de en sonunda bu umudu vurguluyor bize sanatçı. I look at you all, Hepinize bakarım. see the love that's sleeping, Aşkın orada uyuduğunu görürüm. while my guitar gently Gitarım usulca ağlarken. weeps. Bu sözler görünüşte bir kitabın içinden çıktı. Dünyanın en eski kehanetler kitabının içinden. Ama aslında hepimiz bir kitap değil miyiz? Hepimizin içinde bu sözlerin taşıdığı anlam var. İçimizde bir yerlerde uyuyor. Ne kadar sönmüş gibi gözükse de bir kor halinde ama var. Hepimiz için, insanlık için hala bir umut var. Ne kadar derinlere gömülmüş olsa da, ne kadar derin bir uykuda olsa da o orada bir yerlerde. Aşk. Ve onu uyandırmak için gitarımızı ağlatmamızı bekliyor.